Evet, selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Enfes bir kamp videosuyla, dalış videosuyla karşınızdayız. İnanılmaz bir ormanın içerisindeyiz arkadaşlar. Denize yürüme mesafesindeyiz. Şimdi daha yeni geldik. İnanılmaz uzun bir yoldan geldik. Hemen suya girmek istiyoruz. Suyun altına inanılmaz merak ediyoruz şu anda. Burak da heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Bu gece burada kalıyoruz. Zifiri karanlığın içinde neler olacak? Kampta neler yiyebileceğiz? Bir şeyler yakalayıp onları pişirebilecek miyiz ortama? Ortam muazzam. Ben bu zamana kadar bu bölgede böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordun Çünkü bilmemem de normalmiş. Ben böyle bir yol görmedim. Çok bakir bir yer. İnanılmaz. Yani yerde bir tane çöp dahi yok. Evet abi. Yok Benim yani. de Hiç dikkatimi kimsenin çekti. gelmediği Aynen. çok belli ve gelinecek bir pozisyonu da yok Aynen. zaten buranın. Umarım bizi başka bir şey rahatsız etmez. Umarım. Keyifli bir şekilde kampımızı yaparız. Evet. Acayip bir kamp olacak eminim. Keşfetmeye devam, yeni yerler bulmaya devam. Suyun altında biraz sonra görüşüyoruz. Bakalım neler olacak. Biz de çok merak ediyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım suyun Yürü altına. Şimdi eşyalarımızı hazırladık. Bu enfes yerde muhteşem bir dalış için sabırsızlanıyoruz. Karbon paletlerim hazır. 5 milim elbisem, GoPro'larım, dalış bıçağım, patiklerim. Bugün roller zıpkınımı alıyorum. Elimdeki en güçlü zıpkını alıyorum. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Burak'ın zıpkını ise onunki benimkinin daha da üst versiyonu. Double roller diye geçiyor. O da onunla girecek. Neyle karşılaşacağımızı gerçekten bilmiyoruz. O yüzden çok meraklıyız. Elimizdeki en iyi donanımla birlikte şimdi suya atlıyoruz giyinip. Hadi aşağıda görüşürüz arkadaşlar. Suya girer girmez bebek bir vatozla karşılaşıyorum. Kumun üzerine adeta kamufle olmuş ve avını bekliyor. Burak bir baraküda sürüsüyle karşılaşıyor. Zıpkınını hızla çevirmesine rağmen atış mesafesine giremeyen baraküdalar yavaşça uzaklaşıyor. Burak'ın yaptığı ikinci çağrıya da maalesef cevap vermiyorlar. Yüzerken bir eşkinanın kaya altlarına girdiğini gördüm. Ne kadar taş altı avlardan hoşlanmasam da yeni dalış yaptığım bölgelerde keşif amaçlı kaya altlarına da bakıyorum. Burada taş altına baktığımda orta boy bir eşkina gördüm ve atışımı yaptım. Ancak bu tarz avları neden sevmediğimi şimdi izleyince anlayacaksınız. Kaya altına sıkışan şişimi sonunda kurtarıyorum. Zafer bizim.
Bu dalışımda etraftaki ıskaroz balıklarını görüyorsunuz. Böyle yemlik balıkları daldığımız noktada görmek, diğer avcı balıkların buralarda olabileceğini bir işaret. Bu noktada tam olarak doğru bir şekilde ıskaroz balıklarının arasına iniyorum. Iskaroz balıkları da lezzetlidir. İri oldukları zaman bazen avlarını yapıyorum. Ancak bugünkü hedefimiz bu değil. Bekleyişe devam. Yüzerken dikkatimi ilginç bir mağara çekiyor. Ben de tabii ki meraklı gözlerle hemen dalış yapıp inceliyorum. Mağaranın girişinde tabii ki olmazsa olmaz yazılı hani balığı bizi karşılıyor. Lapin ailesinden bu balıklar. Mağaranın içi oldukça güzel. Biraz kafamı içeriye sokuyorum. Etrafa iyice bakıyorum. Herhangi bir av olabilecek güzel bir balık var mı diye. Barbunların azılı düşmanı Burak güzel bir barbun saptıyor ve hemen üzerine dalış yapıp atışını yapıyor. Her zamanki gibi yine başarılı. Burak'ın bu dalışında çok uzaklardan beliren bir çupra yaklaşıyor. İyi agaşon, iyi saklanma taktiğiyle birlikte balığı çok yakına, atış mesafesine kadar getiriyor. Ancak atış sırasında bir aksilikten dolayı ıskalıyor. Nadir gördüğümüz şeyler. Biraz oyun oynayayım dedim ama çok korkak. Hemen mürekkep püskürtüp kaçtı. Dalışa devam. Mera oldukça hareketli görünüyor şu anda. Biraz daha derinleştirmemiz lazım suyu. İlerleyeceğiz. Bakalım.
oldukça iri bir vatosla karşılaşıyorum. Genelde kumların üzerinde saklandıklarını görsek de nadiren eriştelerin arasında da karşılaşıyorum. Hemen bir selam vermek için yanına indim. O kadar özgüvenli ve cüssesinin o kadar farkında ki benden korkmadığına şüphe yok. Hiçbir tedirginlik göstermiyor. Ve bu vatosların kuyruğunda o kadar zehirli bir iğne var ki bir insanı öldürmeye yeter. Uzaklardan gelen kefal sakince önümden geçiyor. Atsam mı atmasam mı diye oldukça kararsız kalıyorum. En sonunda etrafta başka balık sinyali de görmediğim için uzaktan da olsa atışımı yapıyorum. Şişim kefal balığının karın bölgesinden giriyor. Oldukça yumuşak olan bu bölgeyi çok rahat yırtıp kaçabileceği için acele etmiyorum. Taşın altına giren balığı sakince çıkarmaya çalışıyorum ve misinadan kurtulmadan yanına dalış yapıp elimle yakalıyorum. Burak yine taş altı av yapıp güzel bir eşkine avlamış. Barbunların peşini bırakmayan Burak yine sahnede. Güzel bir av olmuş. Eriştelerin arasından güzel bir dalış yapıyorum. Aşağıdaki çukura inerek aynı zamanda balık çağrıcımdan balık çağrısı yapıyorum. Bu arkadan duyduğunuz tık 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 ses ona ait. Yetmiyor. Kayalara zıpkınma vurarak bir ses daha yapıyorum. Balıkların dikkatini çekmek istiyorum. Derken uzaktan bir mırmır sürüsü geliyor önüme. Meraklı gözlerle beni süzüyorlar. Muhtemelen küçük olduklarından dolayı daha avcılardan bir haber olan mırmırlar önümde adeta gösteri yapıyorlar arkadaşlar. Burada enteresan bir şekilde ya taklit yapan ya da bir sebepten dolayı ölmüş bir tavuk balığıyla karşılaşıyorum. Nadiren görüyorum bu balıkları bazen. Evet, sargozun önüme gelmesine rağmen atış yapmadım çünkü seçici davranmak istiyorum. Zaten gelecek balığımız olduğu için ekstra balığa ihtiyacımız yok. O yüzden sargoza atış yapmadım arkadaşlar. Seçici davranıyorum.
görmüştüm. Dedim body'ciğime alayım dedim ama kaçırdım. Sağlık olsun. Mera bayağı boş. Bu tarafı da oldukça boş meranın. O yüzden çok uzatmadan çıkıyoruz. Daha dinlerik bir şekilde sabah dalışı yapacağız. Dalışı bitirdik. Efsane bir yer. Efsane bir atmosfer. Bu arada şu anda bir şöyle döneyim bir saniye. Survivor'ı çekecek kadar doğal bir yerdeyiz arkadaşlar. Efsane bir yer burası gerçekten. Ormanın içerisindeyiz. Her neyse suyun altını gördüğünüz zaten acayip güzel bir atmosfer vardı. Potansiyel olarak da ben çok ciddi güzel balıklar burada görebileceğimizi umut ediyorum. Biraz geç kalmıştık. Yine de güzel balıklar gördük. Yemekliklerimizi çıkardık fazla. Evet. Efsane balıklar avladık. Eşkinalara döndük. Baktık agaşonlara gelmiyor. Daha doğrusu ben kendim için söylüyorum şu anda. Etrafta birazcık eşkine var. Eşkinaları kovaladım taş altında. Taş altı için uygun bir zıpkınım olmamasına rağmen yine uygun açılarda genelde güzel avlanmayı başardım diyebilirim bugün için. Kefalin avı çok güzeldi arkadaşlar. Kefali tam olarak size şöyle açıklayabilirim. Hem belki de bir şeyler katmış olurum size. Aşağıya indiğimde beklerken kefal tam olarak önüme geldiğinde atışı yapmadım. Orada videoda göreceksiniz zaten. Fark etmişsinizdir belki. Çünkü o tam açıya geldiği zaman abi arkada kaya vardı. Evet. Bizim her zamanki kurallardan bir tanesi. Şişi ziyan etmeye gerek yok bir kefal için veyahut da bir balık için. Orada atışı yapmadım. Biraz daha kayayı geçtikten sonra çok güzel bir atışla aldım. O da cepte. Yemeğimizi çıkarttık dedim. Oh dedim, Burak dedim, ne yaptı acaba falan filan derken bir baktım. Kardeşim arkamda şov yapıyor. Benim kovaladığım eşkinaları hop taş altlarından bulmuş almış. Abi senin nasıl geçti genel anlamda? Ne düşünüyorsun bu mera ile ilgili? Bu mera ilk defa geldiğimiz bir mera. Tabii av yapabildik. Güzel bir balık aldık. Güzel bir eşkine aldık. Muhtemelen 1,5 Eşkine kilonun çok üstünde güzel. bir balık. 2 kişi doyar onunla. Çok rahat doyar. Akşam da onu güzelce Evet. pişirip yiyeceğiz seninle beraber. Aynen, güzel bir yemek yaparız. Benim için güzeldi. Genelde ilk defa gittiğim bir merada kolay kolay av yapamazsın. Çünkü zemin yapısını çok fazla bilmiyorsun. Evet. Balığın geliş yönünü çok fazla tahmin Evet. edemiyorsun. Biz işte biraz tecrübemize dayanarak, biraz şansımızla güzel birkaç parça balık aldık. Barbun avladık. Güzel boy eşkine aldık. Kaçırdıklarımız da vardı. Yaklaşmayanlar oldu. Aynen. Baraküdalar çok güzeldi. Abi o baraküdalar, bacaklar. Çok güzel bir yere kocaman yatmıştım. Çok güzel bir agaşondaydım. Ama farklı bir yönden geldi. Dönmeye çalıştım ama benden uzaklaşmaya başladılar. Evet. Bu arada lafını böleceğim. Burak'ın baraküdaları gördüğü anı görmeniz lazım. Çünkü o kadar güzel bir yere agaşon yapmış ki yatmış tam otların arasına saklanmış, böyle kıpırdamadan duruyor. Belli bir süreden sonra ufak ufak yavaşça etrafınızı kontrol edersiniz aşağıda. Burak sağa döndüğü zaman bir bakıyor ki baraküdalar gidiyor. O kadar iyi saklanmış ki hızlı dönmesine rağmen balıklar onu fark etmiyor. Hala yavaş yavaş seyir halinde gitmeye devam ediyorlar ama çok güzel bir av olabilirdi ama potansiyel olarak buranın bize bir şeyler verebileceğini tekrar görmüş olduk. Evet. Yanılmadığımızı görmüş olduk. Evet. İlk defa denememize rağmen gerçekten bu akşamlık tıka basa doyacak yemeğimizi çıkardık. Evet. Onları bir güzel pişireceğiz akşam var ya. Ondan sonra çıktık arkadaşlar. Biraz yorulduk zaten. 2 gündür 3-4 saat uyuyoruz. Dalış falış yaptığımız için. Akşam için hevesliyiz. Kahvaltımızı yaptık. Çok güzel poğaçalarımız vardı. Peynirlerimiz, zeytinlerimiz, salamımız, her şeyimiz vardı. Ceyda'nın da ellerine sağlık diyoruz buradan. Teşekkür ediyoruz. Tuz olduğumuz için şu anda tam öğlen saati, acayip sıcak. Evet. Biraz kestireceğiz, biraz dinleneceğiz. Ondan sonra akşam bakalım spin yapabiliriz, jig yapabiliriz, tekrar dalabiliriz. Etrafı keşfedebiliriz. Kocaman büyük bir alandayız çünkü. Evet. Rüzgar biraz azaldığında drone'u da uçurup göstereceğim size etrafı. Bayılacaksınız buraya. Gerçekten bayılacaksınız.
Yani eve gitmem gerekmese, hanım beklemese 1 ay kalırım arkadaşlar burada. Gerçekten kalırım. Yemeğimi de avlarım, ateşimi yakar, yerim, yaşarım burada abi. Ne diyorsun? Çok güzel bir yer. Çok güzel ya. Sabah zaten manzarayı gördüğümüzde bir aşık olduk. Evet. Beklediğimiz kadar da vardı. Balığımızı da vurduk. Bakalım. Bu sabah biraz geç kalmıştık sadece. Evet. 7 gibi daldık çünkü. Ama Aynen. sabahsı için bomba gibiyiz. Biraz dinlenelim. Dalışta tekrar Ondan görüşelim. sonra görüşelim. Öğleden sonra görüşüyoruz tekrar arkadaşlar. Bak martılara da hediye edebiliriz bir tane balık. Geçen sezon yaptırdığım araçüstü çadırımı ilk defa kuruyorum. Yani kalmak için kuruyorum. Bu gece ilk defa yatacağım içerisinde. Oldukça büyük bir model. Ben çok rahat sığıyorum içerisine zaten. Şu şekilde dışarıdan görüntüsü. Kısa bir dalış yaptık. Mera'nın diğer tarafı oldukça boştu. O yüzden hiç uzatmadık. Zaten yorgunduk. Geri çıktık şimdi. Leziz bir akşam yemeği, sabah yakaladığımız balıkları pişireceğiz. Burak hazırlık yapıyor. Ocak başında şimdi buluşuyoruz. Çünkü masa sandalyemiz kutular. Ama şu kamp sofrasına bakar mısınız ya? Selin'imin pilavıyla taze fasulyesi, Burak kardeşimin salatası, avladığımız balıklar, eşkinalar, barbunlar, havyarlar ve manzaramız. Evet arkadaşlar, saat sabah 5'te uyandık, baktık, inanılmaz bir dalga vardı denizde.
Açıkçası o dalgada girmek istemedik çünkü bilmediğimiz bir mera. Sonra baktık hava durumuna, hava yatıyordu birkaç saat sonra. O yüzden biraz daha dinlendik. Kahvaltımızı yaptık, oyalandık. Drone görüntüleri aldık. Umarım beğenmişsinizdir drone görüntülerini. Muhteşem bir doğanın içerisindeyiz çünkü. Çok fazla uzaklaştırmaya korktum drone'u. Bağlantı koparsa bulamayacaktım çünkü burada. El zıpkını ile gireceğiz. Iskaroz avlarına bakacağız. Barbun avlarına bakacağız. Şu el zıpkını ile biraz daha geliştirmek istiyorum kendimi. Belki Burak sen de denersin ha. Olabilir. Değil mi? Evet, merak ediyorum. Aynen. Dış yapalım, çok uzun değil. Bir bakalım ıskarozlara, barbunlara neler var neler yok. Ona göre şimdi de anasını satayım orkinos görürüz. El zıpkınıyla giriyoruz ya. Hadi yavaştan hazırlanalım. Şimdi size de el zıpkınını hazırlarken göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Arkaya geçelim, orada görelim. Birinci parçamızı alıyoruz. Bu lastikli kısmı. İkinci parçayı bunu koyacağım. Gripli kısmı en önde kalsın ki gergisi daha fazla olsun. Böyle bir burgulu sistemi var bunun. Bu parçaları bu şekilde bir araya getiriyorsunuz. Şimdi bunun ucuna üçlü çentiğimizi takacağız. Şu şekilde elimize geçiriyoruz bunu. Sonra geriyoruz. Geriyoruz griplere kadar. Gerdikten sonra ucuyla beraber bıraktığınızda atışınızı yapmış oluyorsunuz. Oldukça uzun. Ben 2.8'im. Şu ucuyla beraber 3 metre falan oluyor. Uzun mesafe atış yapamıyorsunuz ama taş altı ve kısa mesafe atışlar için gerçekten ideal. Ben bunu aslan balıklarında denedim, Göcek'te. Biliyorsunuz zaten inanılmaz verimliydi. Bakalım burada neler yapabilecek. Üçlü ucu tekrar göstermek istiyorum size. Abi gelir misin? Arkadaşlar bakın bu özel yapım bir, özel tasarım bir üç uç. Normalde Türkiye'deki veyahut da başka ülkelerde aldığınız üç uçlu zıpkınlar açık oluyor genelde ve balığın çıkması kolay oluyor. Ama bunda balık girdikten sonra şişler açılıyor ve üzerindeki lazer kesimler sayesinde balığın geriye çıkması çok zorlaşıyor. O yüzden av kapasitesi çok yüksek bir el zıpkını bu. Bakalım neler yapacak, ben de merak ediyorum. İlk defa bu uzunlukta kullanacağım bu arada bunu. Iskarozlar için ideal olacaktır ama. 3 kademeli gripleri var. Grip dediğim yani tutacağınız yerler. Burayı tutarsanız biraz daha yumuşak atış yapabilirsiniz. Burayı tutarsanız çok sert atış yapabilirsiniz. Burayı tutmak için bir tık kısaltmak gerekiyor zıpkını. Bence buraya kadar germeye gerek yok zaten. Abi hazırlanalım. Şu ıskarozlara bir selam verelim bakalım ya. Ne olacak ne bitecek görelim. Hadi o zaman. Hadi arkadaşlar suya.
Son attığımı çok sert attığım için biraz yırttı. Balık da kurtulmayı başardı. Ama av fena geçmiyor. Güzel. El zıpkınıyla av yapmak oldukça güzel. Özellikle taş altı ve ıskaroz tarzı balıklarda. Ama tabi dezavantajı da oluyor bazen, görüyorsunuz. Hadi bakalım, devam edelim bakalım bulabilecek miyiz daha fazla. Şimdi burada balık yaralanıp kaçtığı için buradaki diğer balıklar da ürkecektir. O yüzden biraz daha ilerliyorum şimdi. Dalışımızı bitirdik. Çok keyifli dakikalar geçirdik suyun altında. El zıpkınımı denedim. Iskarozları avladık. Gerçekten bu yorgunluğa rağmen keyif alabildik. Burak da güzel birkaç av yaptı. O da diğer zıpkınını kullandı. Başka bir marka olan. Onu genelde barbun avları ve ıskaroz avları veya hatta mırmır avları için kullanıyor. Biliyorsunuz double roller dediğim zaten güçlü olan zıpkındı. Daha derin dalışlarda kullanıyoruz onları. Şimdi yavaş yavaş kampımızı toplayacağız. Hadi gelin, toplarken size de göstereyim tentenin, çadırın nasıl toplandığını. Ondan sonra yavaş yavaş yolumuza koyulacağız. Cırt cırt.
İşte bu kadar. Şu yanları içeriye bir sokacağız. Evet arkadaşlar, 5 dakikadan kısa bir sürede çadırımızı topladık. Sonra da böyle klipsleri var. Klipslerini kapatıp kilitleyeceğiz. Şöyle. Takılıyor ve kapanıyor. Bu arada bu aracın renginde ama ben bunu özel boyattım. Normalde farklı renkte geliyor. Haberiniz olsun. Bir katman daha boya attığım için içeriye aldığı sıcağı da bir tık daha azaltmış olduk. Kampımızı bitirdik. Eve geldim. İnanılmaz yorulmuşum 2 gün. Çok keyifli bir kamptı. Ama şimdi sağlam bir uyku, sağlam bir dinlenme. Sonra antrenmanlara devam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.